Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama, ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer, şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette 2 defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل سناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ın nassı ve beyanıyla Allah yolunda yaşayan, Allah yolunda olan, Allah yolunda ölen ölmez. Kur'an'ın nassıyla Allah'a intisap içinde hayatını geçiren bir insan, burada muvakkaten durduktan sonra öbür alemde burada başlattığı hayatı devam ettirir. Buradan daha tatlı, daha huzurlu, özlenilir, imrenilir bir hayat yaşar orada. Burada alınan, elde edilen, burada rızık olarak istifade edilen şeylerin çok fevkinde Cenab-ı Hakk'ın tam ve ekmel nimetlerinden istifade etme imkanına sahip olur Allah yolunda olan öbür alemde. Kur'an Allah yolunda olanların ve ölenlerin ölmediğini nasıl kat'isiyle ifade ediyor. Şehitlik ve şehadet demek esasen uhrevi aleme göre büyük kıymet ifade eden bir payenin adıdır. Şehit, ahirete inanan insanın ölmesi demektir. Şehit, Allah yolunda rıza-i ilahi istikametinde ölen insan demektir. Allah'a inanma pazarında hesabı olmayan, ahirete imanın kalbinde yeri bulunmayan, 60 defa ölse yine şehit olmayacaktır. Şehitlik, İslam terminolojisinde yerini alan mukaddes bir kelimedir. Ve bu mukaddes kelimeyi evci kemala çıkaran Kur'an ifadesiyle Allah'tır. Allah'tır ki şehit diyerek insanı huzuruna alır. Allah'tır ki şehit olarak huzuruna aldığı insanı tekrim ve teşrif buyurur. Dünyadan 1000 kat daha aziz kılar. Gerçekten Allah'a ve ahirete inanan her insanın hayatında özlediği, arzuladığı en mukaddes şey şehadet olmalıdır. Allah'ım beni peygamberin şehrinde yaşat ve sonra beni şehadetle öldür diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri büyük bir hakikat mevzuunda bizleri ikaz ediyor. Umum cemaat namına ey Rabbi Rahim'im bu mevzuda istek ve arzusu olanları Nebiler Nebisi'nin köyünde
ve şehadetle şehit eyle kurbu huzuruna al derim. Şehadet ulvi paye. Şehit olanlar ölmez diyor Allah Celle Celaluhu. Kimdir şehit? Allah yolunda yaşayan, her sesini ve soluğunu Allah rızası istikametinde alan, son nefesine kadar Allah'ı düşünen, hayatını ahirete göre tanzim eden, ahireti burada inşa eden, kuran, burada yaptığı ahiret yurduna giren insan, şehit ona diyoruz. Nebiler Nebisi Uhud'un sonunda, gözlerini, o gayb aşina gözlerini, gayb-bin gözlerini, meçhullerin ötesi aleme tevcih buyurarak dudaklarından şu sözler dökülüyor. Ben Amr ibn Cemuh'u, o sakat ayağı düzelmiş, cennetin bahçelerinde koşa koşa gezerken görüyorum. Amr ibn Cemuh birkaç dakika evvel, Nebiler Nebisi'nin önünde yaşlı bu adam, beli bükülmüş bu adam, ayağını sürükleyerek yürüyen, ayağı sakat bu adam kılıç sallıyordu. Kimdi Amr ibn Cemuh? Amr ibn Cemuh, Beni Seleme'nin seyyidi Ansar'dan, Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın hicretinden sonra Nur ordusuna karışan, Resul-i Ekrem'in ifadesiyle el-Ca'dul ebyez, rengi beyaz, saçı beyaz, beli bükülmüş ihtiyar. Amr ibn Cemuh, kendi İslam şerefiyle müşerref olmadan, Akabe'de 4 oğlu Resul-i Ekrem'in huzurunda Müslüman olup baş koyan büyük 4 evladın babası ki bunlardan bir tanesi Ebu Cehli yere serenlerden Muaz ibn Amr ibn Cemuh'tur. Muaz hayatı şerefle doludur. Babasının rüştünü hazırlayan, hidayetini hazırlayan Muaz ibn Amr ibn Cemuh. Muaz ibn Cebel'le yaptığı şey şundan ibarettir Müslüman olduktan sonra. Her şerefli insan gibi Amr ibn Cemuh'un evinde de Menaf isminde bir put vardır. Her gece Muaz ibn Cebel'le Muaz ibn Amr ibn Cemuh bu yaşlı ihtiyarın putunu götürür, kirli bir kanala atarlar. Ve sabah yaşlı ihtiyar, Resul-i Ekrem'in nurunu görememiş, kalbi hayatına erememiş bu yaşlı ihtiyar, yıkar, temizler, güzel kokular sürer getirir, Menaf putunu yine evine kor, baş köşeye yerleştirir. Ertesi gece yine aynı şey olur. Ertesi gece yine aynı şey olur. İşin üstesinden gelemeyeceğini anlayınca canı sıkılır. Kılıcını Menaf putunun boynuna takar. Ben artık seni koruyamıyorum, cahiliye insanı bu. Sen kendine eğer iktidarın varsa müdafaa et. Bu davranışından öyle anlaşılıyor ki putlara inanma, onları mabud ittihaz etme mevzuunda kanaatinin temeline kurt musallat olmuş, kanaatı sarsılmaya yüz tutmuştur. Ertesi gün boynunda kılıç olan Menaf yine pislik dolu bir kanalın içine atılmış. Ama bu defa sadece kendi atılmamış, kendisiyle beraber bir de af buyurun kelp laşesi ona bağlanmış, sımsıkı onunla beraber atılmış. وَاَيْلَكُمْ مَا فَعَلَ بِآلِهَتِنَا هَذَا Yazık ilahlarımıza bunu yapan kim diye feryat eder. Bekleyenler başına üşüşürler. Orada herkes putla ve putçulukla alay eder. Beşer kendi eliyle yaptığı şeyler karşısında tazim durması, büyük görmesi, tebcil etmesi kadar manasızlık ve beşeri yerin dibine batırır başka bir hadise yoktur diye bu meselenin mantığı ve felsefesi anlatılır. Yavaş yavaş içinde aydınlıklar baş göstermeye başlar. İhtiyar adamın içinde zor erimektedir bu buzlar. Fakat birkaç dakika sonra çığlar çözülüyor gibi olur. Ve o aksak ayağıyla hızlı hızlı, seke seke evine doğru koşar. Girer girmez evine hemen bir guslediverir. Güzel kokular sürünür ve koşa koşa huzuru Risalet Penahi'ye gider. Allah Resulü'nün elini sıkar. Oğullarımdan sonra geldim, geç kaldım ama ya Resulallah yine geldim. Herkes bütün hayatında desin, ölürken desin, kalırken desin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi, gençleşmiş gibi, kendisine vaat edilen ebedi bir gençliği kazanmış gibi, beyaz saçları silinmiş gibi bir hal alır. Gençleşen bu adam İslam'da o kadar ileri gider ki Nebiler Nebisi Beni Seleme'ye sorar. Men seyyidukum, seyyiduna el-ceddübni Kays.
Bizim seyyidimiz Şedd ibn Kays'tır. Bel seyyidukum el-Ca'dul Abyez Amr ibn Cemuh buyurur Allah Resulü. Onlar atalarını söylerler. Hayır, sizin kabilenin efendisi Amr ibn Cemuh'tur. Şu saçı sakalı ağarmış adam, beli bükülmüş adam, kıvırcık saçlı adam efendiniz odur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O İslam'la müşerref olur. Fırsat bileceği bir şey vardır. Malından semahatte ve cömertlikte bulunur. Canının semahatini izhar edeceği anı araştırır. Ah bir gün gelse de bana dense ki şu canını sadaka var, veriversen de kurtulsam der. Bedir karşısına çıkınca çok sevinir. Ya Resulallah beni de alır mısın? 4 oğlu birden karşısına dikilir. Baba biz varken sana düşmez yaşlısın. Yaşlılar muaftır derler, ikna ederler. Ama onun içindeki ateşi söndüremezler. Nihayet Bedir dönüşü. Bedrin arslanları dönerler ama onun içinde bir dert olur bu. Uhud'a kadar bir sene nasıl saklar sinesinde onu bu aksak adam, bu yaşlı adam, yanar tutuşur, öleceği anı intizar etmektedir. Çünkü veraların verasına inanmaktadır. Çünkü Mevla-i Müteal'i görmenin iştiyakı içinde yanmaktadır. Uhud olunca Resul-i Ekrem'in önünde, İslam olduğu gün dize geldiği gibi, bel kırıp boyun büktüğü gibi, edeple dediğini ve dilediğini deyip dilediği gibi yine oturur. Ve ya Resulallah, İnne beniyye yuridun en yahbisuni minel huruci ma'aka ilel cihad. Ya Resulallah çocuklarım, benim seninle beraber cihada çıkmama mani olmak istiyorlar. Vallahi inni ercu la ahtire bi arceti hadihi fil cennehu kema kal. Vallahi Allah'a yemin ederim ki şu sakat ayağımla ya Resulallah cennette seke seke dolaşmak istiyorum. Bu şiddetli ve gönülden isteği Resul-i Ekrem kırmaz. Bu istihzan izinle mukabele görür. Uhud'a çıkarlar. O şehadet aramaktadır. İki ordu karşı karşıya gelir. Müslüman ve kafirler Uhud'da kıyasıya savaşırlar. Amr ibn Cemuh yaşlılığıyla beraber Resul-i Ekrem'in önünde her kaldırıp indirdiği kılıç bir kelle götürürken başını yukarılara dikip şehadetin geleceği anı beklemektedir. Neredesin der gibi beklemektedir. Kim bilir hangi kemtali Amr ibn Cemuh'un kanına girdiklerinde Allah Resulü bidayette söylediğim sözü söyler. Daha kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktur. Ben Amr ibn Cemuh'u şu anda cennette görüyorum. O sakat ayağı sağlamlaşmış, salına salına Yasemenlik'te geziyor gibi geziyor buyurur. İc'alû Abdullah ibn Amr ibn Haram ve Amr ibn Cemuh fi kabrin vahidin. Allah Resulü ferman eder. Cabir'in babası Abdullah ile Amr ibn Cemuh'u ikisini bir kabre koyun. Bir kabre koyun zira dünyada onlar sevişiyorlardı. İki şehidi haber veriyor Allah Resulü. İki şehit Uhud'da yan yana bir kabre konur. Cabir Mağazi'de kasemle anlatıyor. Tam 46 sene sonra Uhud'u sel bastığında babamın mezarından çıkarıp yerini değiştirmek istediğimde mezarı açtım. Tam 46 sene sonra sırt sırta yatırdığımız Abdullah ibn Amr ibn Haram ve bir de Amr ibn Cemuh sanki o anda kabre konmuş gibi tebessüm ediyorlardı. Cabir gibi Resul-i Ekrem'in sadık bir yaranı, bir dostu, kasemle anlattığı bir meselede hilafi vaki bir durumu düşünmek mümkün değildir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Zinhar Allah yolunda ölenler öldü demeyin. Onlar haydırlar, hayattardırlar. Ama sizin anlayamayacağınız bir hayatı yaşamaktadırlar. Hay olmak istiyorsanız, Mevla-i Müteal'in huzurunda kıymetle serfiraz olmak istiyorsanız, Allah yolunda olunuz, Allah yolunda yaşayınız, Allah yolunda ölünüz, Allah'la beraber olunuz. İnna Allaha ma'allezîne ittekav vellezînehum muhsinûn. Sadakallahul azîm. Bârekallahu lena ve li cemî'il mu'minîn. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina ve şefî'i zunûbina ve mevlâna Muhammed. Ve alâ ihvânihi minen nebiyyin vel murselîn. Hususen minhum el-hulefâir râşidîn,
Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali radıyallahu anhum ve ala sittetil bakiyetil aşeretil mübeşşere ve ala sahabeti ve tabi'in el-ahyar minhum vel ebrar ve selleme teslimen kethiren ila yevmil haşr vel karar ve ahşurna ma'ahum bi lütfüke amin. Allahümme ensur men nesedi muhtimen kazayel muslimin. Allahümme selimna ve selim dinena. Ve la tesubbaktennez imanena ve la tusallit aleyna zalimen men la yakhafke ve la yarhamna. Varzuqna khayra dünya ve ahiret inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme yemin tabi. Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubana ene ta'ala. Dünya hasenetuna fil ahiret hasenetuna ve qina azabennar. Rabbena ighfir lana ve li ikhwanina ellezina sabaquna bil iman ve la taj'al fi qulubina ghillan lillezina amanu rabbana. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı saygılı olun. Kalbinizi haşyetle doldurun. Allah'ın himayesine girin. Saygı dolu kalplerinizle Allah'a itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita. Allah adaletle emrediyor. Dosdoğru yaşamakla, dosdoğru yaşayıp da doğruların varacağı cennete varmakla, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Halik-i kainatı görüyor gibi kul olmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Binlerce tarrakayla mevcudiyetini size hissettiriyor. Kalbinizin atışlarında kendisini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, devrin getirdiği terbiye sisteminin değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın talim buyurduğu şeylerin çirkinlerini terk etmekten, marufa imtisal etmekle size emrediyor. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Size böylece vaaz-ı nasihat ediyor, ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz, müstakim yolu bulasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama, ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer, şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette 2 defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor.